Vietnam Savaşı olarak bilinen 1955-1975 yılları arasında süren savaş aslında 1955'te Güney Vietnamlı bir diktatöre karşı, sağcı bir diktatöre karşı Viet Cong'lu komünistlerin kuzeyde Ho Chi Minh liderliğiyle ayaklanması ve sonrasında Güney'in kuzeyin bölünmesi ve Güney Vietnam'ın Amerika tarafından desteklenmesi, hatta Amerikan askerleriyle güçlendirilerek komple Vietnam'ı bir sömürge devleti haline getirmek istemeleriyle gelişti. Ancak Ho Chi Minh buna izin vermedi. Viet Cong komünistleri Ho Chi Minh'in liderliğinde Amerikalı askerleri ülkeden attı ve bağımsızlıklarını ilan etti. Tam bu sırada da dünyanın dört bir tarafında anti-kapitalistler ve devrimci gençler 1968'li yıllarda 68 kuşağı tüm dünyada Ho Chi Minh'in ismini haykırıyordu. So-called offer of unconditional discussions means that the Vietnamese people must accept American conditions. Hepinize balkonumdan günaydın arkadaşlar. Bakın güneş şuradan doğuyor. Tahmin ediyorum ki Türkiye'de şu anda saat 10. Böyle Ho Chi Minh'in tropik sabahına hoş geldiniz. Bu şehrin böyle kendine özgü bir ritmi var. Benim yaklaşık bir hafta geçti. Bir haftadır buradayım. Sesleri duyuyor musunuz? Horoz, tropik kuş sesleri. Ya burada her şey çok güzel. Burada gerçekten her şey çok güzel. Genellikle uyandığımda günün ilk sesleri motorlar olmuyor. Yani genellikle uyandığımda günün ilk sesleri motor sesi ya da böyle farklı sesler olmuyor. Bu tropik kuşların sesleri oluyor. Şehrin içerisinde renkli kelebekler var. Hepsini göstereceğim size, hepsini göstereceğim. Sonra komşuluk ilişkileri de var. Ben böyle çıktığımda buradaki insanlara günaydın diyorum. Artık beni tanıyorlar. Bir hafta geçti. Tao'yu zaten tanıyorlar. Yani her şey çok güzel. Böyle onunla sohbet ettiğimizde bir haftanın sonunda mail atmaya başlayacağımı söyledim. And And what? focus on it or focus on you. This is true. You make it already. I made. Sabah kahvemi içiyorum. Biraz çalışıyorum. Deneyeceğim. Yani üniversite olmak zorunda değil. Üniversite olmazsa belki bir lisede öğretmenlik yapabilirim. Sadece İngilizce öğretmenliği de değil. Yani benim alanım geniş olduğu için başka öğretmenlikleri de yapabileceğim söylendi. Bilmiyorum, deneyeceğim. İnşallah bir haber çıkar. Dua edin benim için lütfen. Lütfen dua edin. Çünkü burada tutunmamı sağlayacak şey iş olacak. Kanal ne olacak? Kanalı nasıl devam ettireceğiz? Açıkçası bilmiyorum ama uzun bir süre Vietnam'ın güzelliklerini size anlatacağım gibi gözüküyor. Belki arada bir çıkarım. Tao'nun iş gezileri var. O iş gezilerinde 3 gün 4 gün buradan uzak oluyor. O çalıştığı yerde bir müdür bayağı büyük bir uluslararası şirkette çalışıyor ve acayip işler yapmış.
Yani çok enteresan bir insan. Gerçekten disiplin ya. Yani her şey disiplin. Ben böyle bir şey görmedim ama bu tip disiplinli insanların özel hayatlarında bazı problemleri ve sorunları da olabiliyor. Çözeriz. Yani güzellik, mutluluk, güzel sözler, güzel ifadeler zamanla her şeyi çözer. Ben hep buna inanırım. İnsanın umutlu olması zorunludur. Benim böyle Pollyanna gibi gezdiğime bakmayın. Yani yakınlarım bilir. Zor şeyler yaşamışımdır. Ama o umut önemlidir yani. Gerçekten insanın hayatında önemlidir. Kolay kolay yıkılmamak gerekir. Bir şekilde güzelliklerle, güzel sözlerle, güzellikleri görerek hayata tutunmayı beceririz. Benim küçük mahallem bu şekilde arkadaşlar. Bu tarafa doğru gidiyor. Ve buradan da bakın böyle devam ediyor. Şimdi hep birlikte birazcık gezelim. Hemen tam yanımda bir Doberman var. Bazen açık oluyor. Şimdi de şöyle bir tırsmadım değil. Evet, burada böyle artık halkı tanımaya başladım. Birinci haftamdayım. Tam birinci haftamdayım hatta. Birinci haftamın sonundayım. Bu mahallem böyle. Her şey o kadar farklı ki A'dan Z'ye bütün kültür çok değişik dostlar. Yani burada çok tatlı yaşlı bir çift bakkal var. Xin chào. Evet, bakın görüyorsunuz buradaki bayraklar. Buradan böyle sürekli motorlar ve arabalar geliyor. Bu görmüş olduğunuz bayraklar burada düğün olduğu anlamına geliyor. Burada düğün vardı bundan 2-3 gün önce. Böyle bir ara tekrar düğün olduğunda da bir düğüne katılırız. Yine bu bölgede böyle çok fazla inşaatla karşılaşıyorum. Bakın inşaatların en güzel taraflarından bir tanesi burada hanımefendilerin de çalışıyor olması. Vietnam'ın inşaatlarında pek çok çalışan kadın işçi gördüm. Kadınlar burada çok aktif ve gerçekten de çok fazla çalışıyorlar. Yani bunu söyleyebilirim. Bu bir haftalık gözlemlerim de pek çok kadının çalıştığını, hatta erkeklerin daha fazla dışarıda olduğunu gördüm. Böyle sokakların arasında zaman zaman doğayla karşılaşma şansınız oluyor. Tarlalarla karşılaşma şansınız oluyor. Çok hoş ve çok güzel. Ben bunu gerçekten de çok seviyorum. Evet dostlar, şimdi yavaş yavaş buradan böyle sağ tarafa doğru gittiğimizde Tao Die'nin bir caddesi, merkezi diyebileceğim bir nokta var. Orada kafeler, yemek yenilecek noktalar var. Şimdi o tarafa doğru ben gidiyorum. Belki bir yemek yeriz. Kafede bazı dostlarım var. 2 tane gençle tanıştım. Bu genç arkadaşlarla biraz sohbet ediyorum. 2 kere şimdiye kadar gittim, sohbet ettim. Bu 3. olacak. Belki onlarla birazcık sohbet ederiz. Biraz Vietnam'da genç olmak nasıl? Bunlar üzerine konuşuruz. Bakalım, belki başka bir videoda bunu konuşuruz. Kabul ederlerse.
Genellikle halk çok güzel, çok naif, gülümseyen ama kameraya karşı çok çekingenler. Yani çok demeyeyim ama bir miktar çekingenler. Kendimi değil de şöyle birazcık yolu göstereyim size. Yani genel olarak çok olumlu, çok tatlı insanlar. Fakat bazıları kameradan çekiniyor. Tabii gençler değil arkadaşlar. Yani gençlerde öyle bir çekingenlik çok fazla hissetmedim açıkçası. Yağmur yağdığında yalnız bayağı böyle bir sorun oluyor dostlar. Yağmur suyu çok fazla birikiyor. Bence çok yapabilecekleri bir şey de yok bu konuda. Çünkü yani böyle bir yağmur ben görmedim ya. Böyle bir yağmur gerçekten görmedim dostlar. Yani ciddi bir litre, yani litrelerce yağmur, öyle söyleyeyim size. Geçen akşam bir yağmur yağdı. Dedim herhalde Marmara Denizi üstümüze dökülüyor. Bakın pek çok noktada Ho Chi Minh'te böyle masalar, küçük masalar ve küçük sandalyeler görüyorsunuz. Daha çok onların boyuna özgü. Burada insanlar oturuyorlar. Bugünlerde birazcık daha, bir tık daha boş sayılabilir. Gerçi burası boş değilmiş ama bazı noktalarda boşluklar gördüğüm için öyle söyledim. Buralarda insanlar yemek yiyorlar. Sokak yemekleri var. Bu sokak yemekleri genelde ucuz. Restoranlar ucuz mu? Restoranına göre değişiyor gibi geldi bana. Ama böyle bir sokakta yemek yeme kültürleri var. Çok hoş. Çünkü oraya oturduğunuzda direkt sizinle sohbete başlıyorlar. Yani direkt demeyeyim ama bir gülümseme sonrasında sohbet edebiliyorsunuz desek daha doğru olur. Çok tatlı insanlar. Yani oldukça sosyal bir ortam Vietnam. Burada yalnız kalmak için yani çok böyle soğuk falan olmanız lazım. Yani ya da kendi tercihinizle yalnızlığı istiyor olmanız lazım. Onun dışında burada yalnız kalmak zor arkadaşlar. Benim ilk haftadaki, ben yani hani biliyorsunuz az biraz, ben bayağı sosyalimdir. İlk haftada şöyle bir düşünüyorum. Chao diye restoranda tanıdığım bir hanımefendi var. İki genç arkadaş var, garson. Berberde tanıştığım bir başka arkadaş var. Mahallemde selamlaştıklarımı saymıyorum ya da çeşitli yerlerde selamlaştıklarımı saymıyorum. Doğrudan sohbet ettiklerimi sayıyorum. Yani ilk haftada böyle bir 6-7 kişiye falan ulaştık. Bu tabii kültürü tanımak için çok önemli. İnsanlar sizinle çok fazla konuşabiliyor. Bazıları İngilizce biliyor, bazıları çok hafif İngilizce biliyor. Çoğu aslında İngilizce bilmiyor. Benim tanıştıklarım tabii İngilizce bilenlerdi. Öyle. Eski adı Saigon arkadaşlar. Vietnam'ın en büyük kenti. Adını Kuzey Vietnam'ın lideri Ho Chi Minh'ten alıyor. 1975 yılına kadar Güney Vietnam'ın başkenti olan şehir aynı zamanda Fransa'ya bağlıymış o dönemde. Yani bir Fransız kolonisi durumundaymış. Ho Chi Minh'in toplam nüfusu 9,5 milyon. 9,5 milyon insan yaşıyor bu şehirde. Az önce şu giden motosikletliyi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bayağı uzaklaştı. Ben böyle yolun yarısına gelmiştim. O da hızlı bir biçimde çıktı. Bana gülümsedi, elini kaldırdı, durdu. Yine gülümsedi. Dedim hiç önemli değil. Küçük ayrıntı gibi gözüken noktalar o kadar önemli ki. Evet, küçük ayrıntılar ama her biri başka. Çok derin kültürü gösteren noktalar. Yani buraya geldiğimden beri huzur içerisindeyim ya. Gerçekten yani insanlar böyle gülümsüyor. Herkes sanki masaj yapılmış gibi. Böyle rahatlık. Yani çok enteresan. Kavga yok, gürültü yok. Gerçekten ben çok sevdim Ho Chi Minh'i. And I don't know, maybe I can find
a job in high school or in university, but I'm not sure. I'm not sure because this is my first week here. Oh, your first week? Yes, yes, yes. This is my first week. Arkadaşlar az önce bahsettiğim gibi böyle Vietnam'da yolda yürürken çok güzel insanlarla karşılaşabiliyorsunuz. Böyle beraber yürüyorsunuz. Belki bir kahve içiyorsunuz. Belki bir yerlerde oturuyorsunuz. Ya da yolun bir noktasından ayrılıyorsunuz. Ben bunu çok yaşadım bu bir haftada. Özellikle bulunduğum bölgede çok farklı noktalardan turistlerin olması da bunda etkendi. Az önceki hanımefendi Londra'dan, İngiltere'dendi. Şimdi böyle onunla beraber ilerliyoruz. Evet dostlar, yani bu bulunduğum bölgede çok fazla okul var. Ho Chi Minh'te çok fazla üniversite var. Tabii bu eğitime önem verdikleri anlamına gelmiyor. Çünkü daha henüz bu konuda yorum yapamıyorum. Eğitimleri nasıl? Bununla ilgili bir şey söyleyemiyorum. Yani üniversite çoğunluğunun, üniversitenin çok olmasının eğitim kalitesinin yüksek olduğu anlamına gelmediğini zaten kendi ülkemizden fazlasıyla biliyoruz. Önemli olan içerik nasıl, ne kadar uluslararası, yeni dünya fikirleriyle ne kadar uyumlu, başka kültürlere açık mı, bir üniversiteyi iyi üniversite yapan temel noktalardan bazıları bunlar. Yoksa yani üniversite dediğiniz şey mış gibi yapmaktan öteye geçmiyor. Genel olarak burada çok fazla uluslararası okul olduğunu görüyorum. Ama bu okulların kalitesi hakkında henüz bir şey söyleyemiyorum dostlar, bilmiyorum. Fakat öğreneceğim. Öğrendiğimde de sizlere aktaracağım. Evet, böyle sağlı sollu, çok hoş, çok güzel arkadaşlar. Restoranlar, dükkanlar sıralanmış. Bazen küçük hosteller. Böyle her gün bir sokağa giriyorum açıkçası. Bu sokağa ilk defa giriyorum. Yani gitmek istediğim yer ortak nokta ama yani hemen hemen her gün gittiğim. Fakat farklı noktalardan, farklı yerlerden geçerek gidiyorum. Öğrenebilmek, yeni şeyler görebilmek amacıyla. Yoksa bildiğim yer var. Tabii bu şekilde davranmam birazcık uzatıyor yolu. Uzatsın. Evet, burada kendine has bir Vietnam kahvesi var arkadaşlar. Bu kendine has Vietnam kahvesi oldukça güzel. Yani benim dünyada en sevdiğim kahve Türk kahvesidir. Ona yakın diyebilirim yani. Gerçekten ona yakın. Daha ilk içişte ona yakın diyorsam belli bir zaman sonra alıştığımda gayet kapışacaklar gibi gözüküyor. Ben normalde Nescafe ya da bu yeni nesil kahveleri sevmem ama burada Vietnam kahvesi, mesela tuzlu kahve diye bir kahve içtim. Bence mükemmeldi. Yani kahve tuzlu mu olur? Tuzlu kahve istenmeyen damada verilir demeyin. Gerçekten de çok güzeldi. Ek kahve var. Ek kafe ama Tao'ya söz verdiğim için onu birlikte içeceğiz. Ve maalesef çok yoğun çalışıyor. Bir türlü zaman bulamadık. Hafta sonu aslında birlikteydik. Dışarı çıkamadık. Bir sürü böyle bir yoğunluk var hayatında. Yani inanılmaz çalışıyorlar arkadaşlar ya. Vallahi ben böyle bir şey görmedim. Acayip çalışıyorlar. O yüzden de henüz yumurtalı kahveyi denemedim. Onunla deneyeceğim çünkü. Ona söz verdim. Bakın şöyle bir yere geldik. Bu nehrin ismini yazacağım üstte. Bu nehrin bir ismi var. Burası bir nehir.
Evet, Tao Diyen'i bayağı bir dolaştık dostlar. Tao Dien, Vietnam'ın, pardon Ho Chi Minh'in, evet Vietnam'ın Ho Chi Minh'in orta sınıf üstü diyebileceğimiz, hani çok zengin değil, aşırı zenginler burada yaşamıyor ama orta sınıf üstü diyebileceğimiz bir mekanı, bir ortamı. Motosikletler her yerde. Yani gerçekten de Ho Chi Minh demek, motosiklet demek. Bir haftada bunu çok daha net gördüm. Bunu zaten biliyordum ama bunu böyle yaşamak çok enteresan arkadaşlar. Her yerde var. Böyle bakın, yemek yiyen insanlar. Yemek yiyen insanlar dostlar. Onun dışında meyveler. Bu meyvelerle ilgili özel bir video yapasım var. İnanılmaz güzel gerçekten de meyveler. Hello. Gerçekten de çok güzel meyveler var arkadaşlar. Yani bilmediğim tropik meyveler var. Selam. Sokak yemeği buldum. Şimdi ondan alacağım. Hello. Do you speak English? No. One. 15. Vırlam. Sanırım ismi Vırlam arkadaşlar. Eğer bak. Ha. 15 vậy nè. Hı hı. 15 nghìn đồng. Bana parasını göstermiş. Ben şimdi ondan bir tane alacağım. 15.000 VND dedi. Onu gösterdi. Burada da başka bir şey var. Bence denenir. İkisi de alınır. Bunların hepsini ben bir toplayayım, bir yere geçeyim arkadaşlar. Karides burada gerçekten de çok önemli arkadaşlar. Her yemekte karidesi görmek mümkün. Ben karidesi çok seviyorum. Açıkçası buraya gelmeden önce Türkiye'de 2-3 kere yediğim bir şeydi. Çok böyle karides kültürüm yok. Bu ne? Bu nedir? What is that? One. Bu. Tamam. Ha bu. Ha tamam. Arkadaşlar bu buna dönüşüyormuş. Vallahi hayatımda ilk defa yediğimi tahmin ediyorsunuz. İnşallah güzel çıkacak. Şu küçüklüğü görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın bardaklar da çok küçük. Burada her şey çok küçük. Şurada mı yesem ya? Nerede yesem? Evet, sanırım ben şurada yiyeceğim arkadaşlar. Burası benim için gayet uygun. Eğer müsaade varsa şöyle geçelim. Bu sandalye inşallah beni taşır. Şu buzlu çaymış kendi yaptıkları. Yani steril midir? Aman, en fazla hasta olurum, ölmem herhalde. Bence temiz insanlar. Ben öyle görüyorum. Size? Ah. Şu benimmiş galiba arkadaşlar ama anlamadım, bir daha soracağım. Evet, pirinçten yapılan noodle ve karidesi bir kez daha kızartıyorlar. Come on Ratniu. Cái này cũng chấm trên này. Aa, okey. Vietnam'ın bu rahatlığına bayılıyorum. Burada oturabilir miyim diye sordum. Dedi ki sen turistsin, istersen nerede istersen her yerde oturabilirsin. Çok tatlılar. Otururken dedi ki istersen sana bu masayı getirebilirim. Muhteşem.
Böyle sirkeye benzeyen ama sirke de değil bir şey var. Bir de böyle bir sosu var. O sosu daha koymadım ama şu sirkeye benzeyen şey muhteşem. Çok lezzetli ya. Sanki kaşar peynirli. Allah'ım bu kadar güzel bir şey olabilir. Bütün her şeyi deneyeceğim buradaki şimdi. Şimdi başka bir şey deniyorum. Böyle parmak gibi. İçinde ne olduğunu bilmiyorum. Bir çeşit patates gibi arkadaşlar bu ya. Gayet lezzetli. Tatlı patatese çok benziyor. Sanırım o. Ve birazcık tatlı bir şey. Acayip güzel. Arkadaşlar burada yüzlerce sokak yemeği var. İsimlerini öğrenmeye çalışacağım. İsmini öğrenemezsem Tao'ya sorarım. Yorumlara bakarsanız yorumlarda isimleri yazılacak. Bunun içinde böyle başka deniz ürünleri var ama ne olduğu hakkında hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Vietnamlı dostlar yorumlara yazarlarsa çok memnun olurum. Böyle çok güzel. Oh, thank you. Come on. Come on. Masa donatıldı arkadaşlar. Tüm fiyatı söyleyeceğim. Sağ olsunlar ikramda da bulundular. Bu sos bayağı acı bir sos arkadaşlar. Yani şunları batırabiliyorsunuz. Onun dışında bakın salatayı da böyle yiyorsunuz. Hatta sosa batırıp da yememi söyledi. Şunu bunu yapalım. Acı seviyorsanız yersiniz. Gerçekten çok güzel insanlar. Bana ikram olarak noodle, pirinç noodle'ı ikram etti hanımefendi. Şöyle yeniyormuş. Şundan bir parça döküyormuşsunuz. Ya burası bir yemek cenneti arkadaşlar. Tam tabiriyle yemek cenneti. Yani Vietnam gerçekten de Asya'nın en sağlam yemek ülkelerinden bir tanesi anladığım kadarıyla. Bakın noodle böyle bir şey. Pirinç noodle'ı. Bu benim ikinci yiyişim. Gerçekten çok başarılı. Gerçekten çok başarılı. Ya her biri birbirinden güzel olmaz böyle bir şey. Tam bir et. Arkadaşlar hoşça kal dedik. Tam bir et. Ve şimdi ya harika bir yemekti. Çok güzel bir yemekti gerçekten. Karşıdan karşıya geçmek çok kolay değil arkadaşlar. Yani şöyle diyorsunuz aslında geçer miydik? Geçerdik aslında da ben yine hala birazcık korkuyorum karşıdan karşıya geçmeye.
Evet, şimdi bence geçilir. Bir de size şu nehrin kenarını bir gezdireyim. Dün akşam da Tao ile beraber buraya gelmiştik. Evet, bakın şöyle size göstereyim. Yürüyüş yapabiliyorsunuz. Ho Chi Minh'te şöyle bir tam ortasından geçen, şu benim bulunduğum ev arka tarafa denk geliyor hemen hemen. Evet, böyle bir yer. Dostlar, Tao Diyen'i birazcık dolaştık. Tao Diyen'in merkezinde de birazcık dolaştık. Burada sokaklar birbirine benzediği için sanırım benim kafemin caddesi buydu. Ben şu çok tatlı evlerden anlıyorum bunu. Bakın şöyle göstereyim size de. Görüyor musunuz? Şu evlerin çatıları o kadar tatlı evler ki. Evet, ben kafemi buldum arkadaşlar. Han ve Tan orada mı diye bakıyorum. Hello. Sizi Han'la tanıştıracağım şimdi. Xin chào Han. Kia kom? Ban kia kom? Arkadaşlar, burası çok tatlı bir kafe. Ben burayı ilk geldiğim gün buldum. Şimdi buraya 3. gelişim. Bir Vietnam kahvesi içelim. Arkadaşım Han bize kahveyi hazırlıyor arkadaşlar. Vietnam'da Ho Chi Minh'te kahve böyle orijinal bir biçimde önünüzde hazırlanıyor. Sonrasında da içmek için böyle bardakla size sunuluyor. Gramajına bakıyorsunuz, gramajına görüyorsunuz. Ve inanın burası mis gibi kahve kokuyor şu anda, mis gibi. Yani ilk defa kendi ülkemin dışında bir kahveyi sevdim. Köpüğün güzelliğine bakar mısınız? It's wonderful. It looks perfect. This is original Vietnamese, right? Yes, this is original. Evet dostlar. Kahvemizin nasıl yapıldığını gösterdik. Tadı da gayet güzeldi. Sunumu da gayet güzel. Her şey güzel. Şimdi Tao Diem'in sokaklarında biraz daha yürümeye devam edeceğiz. Bugün böyle bir video yaptık. Genellikle Tao Diem'in sokaklarını gösterdik. Bu tarafta, yani bu cadde üzerinde ve yan cadde üzerinde çok fazla yabancı var. Yine diğer geldiğim noktalarda da öyle. Avrupa'nın dört bir noktasından, Latin Amerika'dan, Kore'den çok fazla insan Ho Chi Minh'te. Ama en turistik bölgesi aslında Vietnam'ın en turistik bölgesi aslında Da Nang'mış. Şimdi az önce kafedeki arkadaşımla da sohbet ettim. O da onayladı.
Yani hemen hemen Ho Chi Minh kadar ama Ho Chi Minh'den daha fazladır dedi Da Nang'ta turist oranı. Nha Trang, Da Nang bu bölgelerde. Ama genellikle Vietnam'ın her noktasında turist var dedi. Yine yeni öğrendiğim bir şey paylaşayım sizlerle. Kafedeki genç arkadaşımla sohbet ederken öğrendim. Yani biliyorsunuz Fransız sömürgesindeydiler 19. yüzyılda. Fransız sömürgesine karşı bir bağımsızlık mücadelesine giriştiler. Kazandılar. Sonra ikiye bölündüler. Güneyi destekleyen Amerikan askerlerini ülkeden çıkardılar, yendiler. 75 yanlış hatırlamıyorsam 1975'te kuruldu. Kurulduktan hemen sonra 70'lerin sonu dedi. Tam tarihe bakmadım ama 70'lerin sonunda Pol Pot rejimi Vietnam'ın güneyine saldırıyor. Ho Chi Minh'e saldırıyor. Bir de Kamboçya'yı yeniyorlar arkadaşlar. Yani gerçekten de saygı duyulacak bir halk, ilginç bir halk. Bağımsızlığına düşkün, güzel bir halk. Bir de Kamboçya'yı deviriyorlar. Art arda Fransa'yı, Amerika'yı ve sonrasında da Kamboçya'yı devirip ülkelerini kuruyorlar. Ve buna rağmen yani bu kadar savaş kazanmalarına, savaşmalarına rağmen dışarıdan gelen, yurt dışından gelen insanlara karşı hep güler yüzlüler. Yani gerçekten çok enteresan. Selam. Gerçekten çok enteresan, çok güzel insanlar ya. Yani bu kadar savaşmışlar ama hala yurt dışından gelen insanlardan korkmuyorlar. Böyle bir şey hissetmiyorlar, kaygı hissetmiyorlar. Birazcık bir çekinme var bazen. Çok doğal o da. Yani hemen hemen bütün ülkelerde olan durum. Hala o güzel gülümsemelerini bizlerden eksik etmiyorlar. Yani saygı duymamaya imkan yok ya. Ama bu minyon ama sağlıklı görünen halk ard arda kendi ülkesini birçok sömürüden kurtarmış. Motosikletlerden yürümek biraz zor arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Her ülkenin küçük de olsa böyle zorlukları oluyor. Yapacak bir şey yok. Evet. Ama anladığım kadarıyla burada yaşayan herkes bir motor sahibi oluyor. Fakat yani bence bayağı profesyoneller bu işte. Çünkü o trafikte nasıl kullanıyorlar ben hala tam anlayamadım açıkçası. Yani burada ne kadar kalırsam kalayım bunu anlayamayacağım herhalde. Çünkü gerçekten de trafik beni burada ürkütüyor. Yani özellikle bakın bu şu anda gördüğünüz benim göstermiş olduğum trafik değil. Yani daha iş çıkışı değil arkadaşlar. Daha insanlar işlerindeler yani. Ve burada ne kadar çok çalıştıklarını TAO'dan biliyorum. Çok ciddi anlamda çalıştıklarını biliyorum. Şu anda iş saatleri olduğu için bu kadar rahat yürüyorum ki saat 5 civarı, 4.30 değil 5.30 6 o civarlar, 5.30-6 civarı inanılmaz bir yoğun trafik başlıyor. İnanılmaz bir yoğun trafik başlıyor saat 5.30-6 civarı arkadaşlar. Vietnam'da evlerin çok yüksek olmadığını, yani çok böyle 15-20 katlı olmadığını görüyorum. Var yani bazı gökdelenler var ama oturulan evler 3 kat 4 kat o civarlarda gözüküyor. Şu motor fazlalığına bakar mısınız? Burası park alanı arkadaşlar. Burası park alanı. Her yer motosiklet. Her yer motosiklet. Bazı yerlerde kaldırımlar gerçekten de darlaşıyor. Burası dar değil. Burası geniş ve rahat tiplerimden. Ama bazı yerlerde de inanılmaz derecede darlaşıyor. Genellikle dükkanların önünde böyle uzanan, yatan çok fazla insan var.
Çünkü Vietnam'da öğle uykusu çok önemli. Şirketlerde, büyük şirketlerde öğle uykusu zamanları var. Okullarda çocuklar için öğlen uykusu zamanları var. Nap dedikleri, yani İngilizce'deki nap aynı. Nap dedikleri bir zamanları var. Kendi dillerinde eminim bu farklıdır ama yani benim evimin sokağı da buna benziyor. Yani gerçekten hepsi birbirine benziyor. Yani sokak dediğim, şöyle söyleyeyim size. Kolumu açsam, bir tane daha ben koysanız bitti. Sokak bu kadar. Çünkü buradan motosikletler geçiyor arkadaşlar genelde. Henüz çok yoğun olmadıkları için iş saatlerinde bu dar sokaklar da ciddi anlamda motosikletle doluyor. Bir sürü. Ama küçük. Ve bağlılar. Evet arkadaşlar. Sıcaktan öldüm yalnız ya. Yani Vietnam filmi tutkunları var mı benim gibi? Vietnam Savaşı, daha doğrusu Amerika Savaşı diyelim. Amerika Savaşı tutkunları var mı aranızda bilmiyorum. Sola dönün. Ama ciddi anlamda ben o savaş filmlerinin tutkunuyum. Sadece Hollywood değil, bağımsızlarını da izledim. Ya da Hollywood'dan bağımsızları desek daha doğru olur. Orada Amerikan askerinin en büyük şikayeti, hani sadece Charlie dediği maalesef, yani böyle bir tabir kullanıyordu. Böyle bir ötekileştirici tabir kullanıyorlardı Vietnamlılar için. Biz burada sadece Charlie ile değil, Vietnam'ın sıcağıyla ve iklimiyle de savaşıyoruz diyorlardı. Şimdi onları çok iyi anlıyorum. Yol ikiye ayrılıyor. Şöyle bir navigasyona bakalım. Buradan gideceğiz galiba. Evet. Bu caddeden devam ediyoruz. Hay. Evet dostlar. Buradan nereye çıkacağız? Bakacağız şimdi. Gerçekten navigasyon olmasa yani adım atamazsınız. Onlarca, yüzlerce sokağın böyle olduğunu düşünün. Bu küçük daracık motosikletlerin geçtiği, insanların yürüdüğü sokaklar daha geniş ve sonra daha geniş ve sonra daha geniş sokaklara bölünüyor. Ho Chi Minh'in bu bölgesinde durum bu. Nereden gideceğiz? Sanırım böyle devam edeceğiz. Evet. Song Saigon, nehrin adı. Bu Tao Dien bölgesinin çevreleyen nehrin adı arkadaşlar. Song Saigon. Song Saigon. Umarım doğru söylüyorumdur. Nehrin adı bu. Yani gerçekten abartmıyorum arkadaşlar. Her gün ayrı bir yoldan geldim diyebilirim. Bakın 1, 2, 3 orada. Arkamda az önce bölünüyordu. Arada çıkışlar var, girişler var. Tamamen böyle bir çeşit labirent. Navigasyon sayesinde ilerleyebildiğimiz bir labirent. Fakat günün her saati buralarda güvenli dolaşıyorsunuz. Her saati güvenli dolaşıyorsunuz gerçekten de. Bakın burası da şuradan şöyle dönüyor. Genellikle az önce söylediğim gibi 3 katlı, 4 katlı. Bazıları villa, bazıları apartman, bazıları stüdyo daire. Ama genellikle böyle villa gibi gözükenler aslında ayrı odalara bölünmüş, kiralanıyor. Evet, benim kaldığım yere doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Birazdan bir nehirle karşılaşacağız. Bir de şurada Budist, sanırım Budist tapınağı ya da böyle bir dini noktası. İkinci gün oraya gittim. Hep beraber dua ettik. Oradaki insanları inceledim. Çok tatlılardı. Bana bir sürü şey ikram ettiler. Normalde dışarıda duruyordum. Yani dışarıdan izliyordum. Hani çekindim girmeye, rahatsız ederim belki diye. Ama İnşallah kapıları açık değildir arkadaşlar. Yok değil. Bakın tam burası bahsettiğim gibi. Çok şeker köpekleri de.
Bakmayın böyle bağırdığına. Yanına yaklaştığımda hep susuyor. Oradan izliyordum. Birden beni izlerken gördüler. Davet ettiler. Elime Latince yazılı dualarını verdiler. Beraber duayı okuduk arkadaşlar. Yani gerçekten de çok hoş ve çok güzeldi. Tôi có, tôi đã có, tôi sẽ có. Bạn có, Bạn có, bạn đã có, bạn sẽ có. anh ấy có, Anh ấy có, anh ấy đã có, anh ấy sẽ có. chị ấy có, Chị ấy có, chị ấy đã có, chị ấy sẽ có. chúng tôi có, Chúng tôi có, chúng tôi đã có, chúng tôi sẽ có. các bạn có. Các bạn có, các bạn đã có, các bạn sẽ có.